Telefonunuz yavaş mı? Uygulamalar geç açılıyor, animasyonlar yavaş ve takıla takıla mı hareket ediyor? Yeni telefon almadan bu videoyu mutlaka izlemelisin. Çünkü şimdi sana hem Android'de hem iOS'ta var olan ve performansı inanılmaz etkileyen toplam 12 farklı ayarı göstereceğim. Video sonunda telefonunu çok daha hızlı hissedeceksin. O zaman nasıl yapıldığını gelin anlatıyorum. İlk olarak iOS telefonlarla başlayalım. Bu iOS ayarları iOS'un en güncel sürümünde çekiyorum ben. Şu anda benim telefonum en güncel sürümde. Eğer sizin de uygulama sürümünüz güncelse aynı menüler altında bu ayarlara ulaşabilirsiniz. Fakat telefonunuz bir önceki sürümde veya daha önceki sürümlerdeyse, örnek veriyorum iOS 18'de falansa, aynı ayarlar yine mevcut olacak. Fakat menüler, geçişler, tabii ki pencereler farklı ekranlarda olabilir. Birinci ayar arayüz animasyonlarını basitleştirme. Bunun için ayarlara geliyoruz. Buradan erişilebilirlik diyoruz. Bu kısımda hareket ve hareketi azalt kısmının tikini açıyoruz ve buradaki işlemlerimiz bu kadar. Bu ayar animasyonları azaltarak telefonunuzu daha hızlı hissetmenize olanak sağlar. İkinci ayar arka planda uygulama yenileme ayarları. Bazı uygulamalar arka planda sürekli CPU ve pili sömürür. Bu da tabii ki performansı bir nebze de olsa etkiliyor. Burada ayarlara geldikten sonra genel diyoruz ve biraz aşağı indiğimizde arka planda uygulama yenile kısmına geldiğimizde burada kullanmadığınız uygulamaların arka planda yenilemelerini kapatabilirsiniz. Fakat dikkat edin, WhatsApp gibi veya Google Maps gibi uygulamaları kapatırsanız burada WhatsApp'ta telefonunuz kilitliyken bildirim gelmez veya telefonunuz kilitliyken Google Maps'te konum tarifi alamazsınız. Bu uygulamaları düzenli bir şekilde kontrol ederseniz arka planda birçok uygulama kendini yenilemeyeceği için performans ve pil optimizasyonu sağlamış olursunuz. Üçüncü ayar konum servislerini optimize etme. Biliyorsunuz kullandığımız birçok uygulama konum servislerine erişim izni istiyor. Bu da her zaman izin ver veya uygulamayı kullanırken izin ver şeklinde biz bir kere ayarlıyoruz. Daha sonra bu uygulamalar bize soru sormuyor. Ayarlara geldiğimizde burada gizlilik ve güvenlik kısmına geldiğimizde en üstte konum servislerini zaten göreceksiniz. Burada konum servisleri sizde de açık olacaktır. Fakat burada banka gibi, Instagram gibi, Facebook gibi uygulamaların izinleri tamamen aynı olmuyor. Yani konum servisini WhatsApp'ta kapattığınızda konum gönderemiyorsunuz veya canlı konum atamıyorsunuz. Uygulamaları tek tek kontrol ederek burada uygulamaya uygun ayarı kendiniz seçebilirsiniz. En basitinden herhangi bir banka uygulamasının benim konumumla herhangi bir işi yok. O yüzden tamamen kapatabilirim veya uygulamayı açtığımda konumumu bulsun diyebilirim. Her zaman konumumu kullanmasına gerek yok. Dördüncü ayar düşük güç modu. Yine aynı panelde ayarlar, pil dediğimizde güç modu kısmına girdiğimizde düşük güç modunu buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Fakat bunu aktifleştirdiğinizde işlemci ve RAM kendini çok kısacağı için arayüzlerde ve uygulamalarda takılma hissedebilirsiniz. O yüzden bunu açıp açmamak tamamen size kalmış. Yani ister açın ister kapatın, yüksek performanslar elde etmezsiniz. Fakat piliniz çok hızlı bitiyorsa bunu tabii ki kullanabilirsiniz. Pil tasarrufuna tabii ki olanak sağlayacaktır. Beşinci ayar pil sağlığını kontrol etme. Yine ayarlarda pil kısmına girdiğimizde burada pil sağlığı olarak zaten bütün ayarları görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın pil sağlığını benim şu anda 96 olarak görüyorsunuz. Eğer buradaki pil sağlığınız %80'in altındaysa yeni telefon almayacaksınız ve bu telefonu kullanmaya devam etmek istiyorsanız eğer kesinlikle batarya değiştirmenizi öneriyorum. Çünkü %80'in altına indiğinde hem pil süreniz inanılmaz derecede azalacak hem de performans kayıpları yaşayacaksınız. Çünkü zaten pil kapasiteniz sağlıklı olmadığı için performans da dolaylı yoldan azalacaktır. Altıncı ve son ayarımız otomatik indirmeleri kapatma. Burada ayarlar panelinde uygulamalar diyoruz ve App Store kısmına giriyoruz. Burada hücresel veri kısmında otomatik indirmeleri kapatıyorsunuz. Uygulama indirmelerini de kapalı konuma getiriyorsunuz. Bunları kapalı bırakmak arka plandaki yükü ciddi oranda azaltacaktır. Çünkü herhangi bir güncelleme anlık geldiğinde Apple Store eğer bu ayar açık olduğunda direkt olarak o güncellemeyi otomatik olarak indirmeye çalışıyor ve bu da tabii ki pil ve internetinizi sömürmüş oluyor. iOS'ta ayarlarımız bu kadardı. Şimdi bir de gelin Android tarafında bu ayarlara bakalım. Şimdi hep beraber Android telefona geçiyoruz. Android'de bazı ayarlar klasik ayarlarda mevcutken bazıları da geliştirici seçeneklerinden yapmamız gerekiyor. Öncelikle hiçbir işleme başlamadan önce direkt olarak
olarak geliştirici seçenekleri sizlerle birlikte bir aktif etmemiz gerekiyor. 7. ayar animasyon ölçeklerini azaltma. Az önce de dediğim gibi öncelikle ayarlara giriyoruz. Burada en aşağı indiğimizde telefon hakkında kısmına geliyorum ve yazılım bilgisi dediğimde yapım numarası kısmına 6-7 kere tıklıyorum. Ve eğer telefonunuzda bir kilit varsa şu anda sizde de kilitli şifrenizi girmenizi, yani telefon şifrenizi girmenizi isteyecek. Şifreye girdiğinizde artık geliştirici seçenekleri otomatik olarak açılacak. Ekran şifremi girdiğimde geliştirici seçenekleri bakın en altta şu anda aktif olarak gözüküyor. Buraya giriyorum. Geliştirici seçeneklerinde aşağı indiğinizde pencere, geçiş ve animatör kısmını görüyorsunuz. Burada hepsini tamamen kapalı yapıyorsunuz veya 0.5'e çekebilirsiniz. Bu animasyon hareketlerini biraz azaltacak ve uygulama geçişlerinde daha hızlı ve seri hareket etmesini sağlayacak. Bu da telefonu yormayacak. 8. ayar arka plan uygulamalarının çalışmasını sınırlama. Biliyorsunuz ki bunu iOS tarafında da yapmıştık. Android tarafında da yapmamız gerekiyor. Burada biraz aşağı indiğimizde pil ve cihaz bakım kısmına geldiğimizde burada pile tıklıyoruz. Arka planda uygulamaları sınırla dediğimizde burada bakın bende de gördüğünüz gibi buradaki seçeneği aktif etmeniz gerekiyor. Zaten Samsung uzun zaman kullanmadığınız uygulamaları derin uykuya alıyor ve herhangi bir pil tüketimi sağlamıyor. 9. ayar RAM Plus özelliği. Şimdi eski telefonlarda RAM Plus özelliği bazen işe yarasa da yeni nesil telefonlarda RAM Plus özelliği çok bir etki sağlamıyor. O yüzden eğer yeni nesil bir telefon kullanıyorsanız RAM Plus özelliğini kapatabilirsiniz. Eski nesil bir telefon kullanıyorsanız RAM Plus özelliğini yine aktif edebilirsiniz. Bunu da telefonda yine pil ve cihaz bakım kısmına girdiğimizde hafıza kısmına tıkladığımızda bakın denetlemeler bittikten sonra biraz aşağı indiğimizde RAM Plus özelliğini burada göreceksiniz. Ben elimdeki telefonun RAM Plus özelliğini kullanıyorum. Siz de kendinize en uygun buradaki RAM Plus özelliğini seçebilirsiniz. Bu tamamen telefondan telefona değişiklik gösterebilen bir ayar. Tamamen kapatabilirsiniz veya en yüksekte kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bunu kesinlikle deneyerek kullanmalısınız. Tamamen hani en yükseği seçip performansı arttıracak diye beklemeyin. Daha beter performans sorunları yaşayabilirsiniz. 10. ayar uygulama ön belleklerini temizleme. Biliyorsunuz ki bütün uygulamalar ön bellekte veri depolar. Bu da Android'de bazen şişmeler yaratabiliyor. Özellikle WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar çok fazla veriyi ön bellekte tutabiliyor. Bu yüzden ayarlara geldiğimizde uygulamalar kısmına geliyoruz ve herhangi bir uygulamaya ben girdiğimde örnek vermek gerekirse hangisine gireyim inanılmaz karar veremedim. Spotify'a giriyorum. Buradan depolama kısmına geldiğimde veriyi sil ve ön belleği temizle kısmına basabilirsiniz. Sadece ön belleği temizle demeniz yeterli olacaktır. Fakat eğer sizde yeterli gelmezse veriyi de sil diyebilirsiniz. Zaten herhangi bir veri silmiyor. Uygulamadaki şifreyi ve fotoğrafları zaten yedeklediyseniz bu ikisine de basabilirsiniz. Fakat herhangi bir yedekleme işlemi yapmadıysanız sadece ön belleği temizle demeniz yeterli olacaktır. 11. ayarımız senkronizasyonları kısıtlama. Eğer telefonunuzda çok fazla Google hesabı varsa sürekli olarak senkronizasyon yapmaya çalışabilir. Bu da tabii ki arka planda pil ve performans kaybına yol açabilir. Yine ayarlar paneline girdiğimizde buradan hesaplar diyoruz. Buradaki hesapları yönet kısmına geliyorsunuz ve burada gereksiz olan Google hesaplarını tamamen kaldırıyorsunuz ve gereksiz olan senkronizasyonlar varsa yine buradaki uygulama içerisinden senkronizasyonları durdurabilirsiniz. Örnek veriyorum, belki 10 tane Gmail'iniz telefonda kayıtlı ve 10 tane Gmail'inde takvimi senkronize edilmeye çalıştığında tabii ki bu pil ve performans kaybına yol açabiliyor. Siz kullandığınız Gmail'in takvimini senkronize etmesini sağlayabilirsiniz. Bu da emin olun ciddi derecede fark yaratacak. 12. ayar çalışan hizmetlere bakmak. Videonun ortasında, yani Android tarafının ilk başında biliyorsunuz ki geliştirici modunu açmıştık. Ben manuel olarak bu ayarı hiçbir şekilde bulamadım. Fakat Samsung'un ayarlarına girdiğinizde ve oradaki arama kısmına çalışan hizmetler yazdığınızda burada çalışan hizmetleri zaten size gösteriyor. Burada gereksiz olan ve çok fazla çalıştığını düşündüğünüz herhangi bir uygulama varsa bu uygulamaya özel olarak kontrol edip eğer kullanmadığınız ve fazla sistem kullandığını öngörüyorsanız bu uygulamayı durdurabilirsiniz veya derin uykuya alabilirsiniz veya tamamen uygulamayı kaldırabilirsiniz. Bakın burada ne kadar fazla gereksiz şey olduğunu zaten siz burada görüyorsunuz. Ama kapattığınız şeylere lütfen dikkat edin. Telefonunuzu bozmadan bu işlemleri yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Emin olun siz de mutlu olursunuz. Çünkü telefon bozdursa fuzuli masraf açmış olursunuz yani. Evet, bu videoda hem Android ve hem iOS'ta telefon hızlandırma ayarlarını sizlerle birlikte test ettik. Emin olun bu ayarlar
ayarlar en güncel ve en düzgün ayarlardır. Yani telefonunuzun performansını kısmadan, günlük hayatta sizi yormadan en hızlı şekilde hızlandırmaya çalıştık. Eğer siz de bu ayarların tamamını yaptıysanız yorumlarda bir fark yarattı mı, telefonunuz hızlandı mı yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha iyi performans ve teknolojik ipuçları videoları istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Nasıl videolar istediğinizi yorumlarda da yazarsanız ben de emin olun ona göre içerikler üretmeye devam ederim. Bu benim YouTube'daki ilk yatay videom. Umarım elimden geldiği şekilde kaliteli bir şekilde sunmuşumdur size. Bir hatam, bir yanlışım olduysa affola. Ben de yavaş yavaş YouTube tarafını öğrenmeye çalışıyorum. TikTok ve Instagram tarafında dikey içeriklerimi izleyebilirsiniz. O taraflardan da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.